Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen ve bugün yine sizlerle çok şık bir çanta ile geldim. Biliyorsunuz yaz geldi artık. Biraz arada amigurumi yapalım. Arada da böyle kendimize de güzel çiçekler örelim değil mi? Ben de hem küçük ördüm biliyorsunuz. Telefonluk için böyle hem pazara gitmelik biraz daha büyüğünü. Şimdi de böyle gezmelik bir çanta ördüm. Kağıt ipten boncuklu şıkır şıkır böyle şık zarif. Altı deri tabanlı hazır. Çok kolay zevkle örüldü arkadaşlar. Ay kusura bakmayın yine gıcık geldi boğazıma. Öksürük tuttu. Evet çantamız bu şekilde. Kağıt iple ördüm. 100 gram yetmekte. Yani bir çileden çıkıyor arkadaşlar. Biraz arttı bile. Böyle saplarımız ahşap boncuktan. Böyle çıt çıtı var mı açılabiliyor böyle. Böyle gizli makatıslı çıt çıtı var. Çok keyifli ördüm. Çok kolay ördüm. Kağıt iple ben hiç öremezdim. Çok sert oluyordu ama bu çok bana yumuşak geldi. Ve bu kit halinde Hobbimon'dan alabilirsiniz. Ben Hobbimon'dan aldım arkadaşlar malzemelerimi. Çok kaliteli, çok memnun kaldım. Bu şekilde çantamız. Bütün bilgilerini biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Ben tığ konusunda biraz kararsız kalmıştım. Birkaç tane tığ denedim. Size tavsiyem 4 milimle örmeniz. Yani kadifeleri ördüğüm tığla en güzel o oldu. Diğerleri biraz sıkı geldi. Size tavsiyem 3,5 veya 4 milim tığla örün. O zaman daha sık iğneleri daha güzel görünüyor arkadaşlar. Bu şekilde örgümüzde. Çok basit. Ben biraz basit şeyleri seviyorum. Hem de daha şık duruyor böyle basit şeyler. Şimdi bu şekilde artık videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Bu arada bugün büyük oğlum var. Benim şef biliyorsunuz. Bilmeyenler için bir daha söyleyeyim. Büyük oğlum şef aşçı. Bugün onun restoranını açmaya gideceğiz. Açılışımız var. Restoran kafe açmıştık. Çaycuma'da. Biraz sonra ben de oraya gideceğim. Bu çantamı da bu elbiseme göre tasarlamıştım. Şu an boydan da göremiyorsunuz. Ben tekrar videoda paylaşacağım. Açılışın bize hatıra kalsın diye. YouTube'a da paylaşacağım arkadaşlar. Oradan da görmek, bakmak isteyenler bakabilir. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. İşleriniz kolay gelsin. Bol bol beğeni, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Burada görmüş olduğunuz gibi hazır tabanım. Boyunu ölçelim. Çünkü bunlar farklı farklı. Büyüklü küçüklü. Benimkinin boyu 25 santim. Eni de 12 santim arkadaşlar. Şimdi bunları yaparken burada deliklerimiz var. Bunlar bazıları daha sık oluyor. Bazıları da normal ölçüde. Yani farklı olabilir. Ona göre de başlarkenki sık iğnelerimizin de sayısı değişmekte. Şimdi bunun ölçtüğümde şöyle tam şu iki ucu yaptığımda 1 santim şöyle iki deliğin arası uçtan uca 1 santim arkadaşlar. Yani bu çantamıza ben her bir deliğe çift batacağım. Şu köşeleri dönerken de 3 tane batacağım. Sapımız bu şekilde. Benim sapım boncuklu. Böyle bir tercih ettim. Biraz şıkır şıkır olsun istedim. Tığlarda eğer eliniz bolsa şöyle şunu kapatıp 3.25 olabilir. Biraz daha eliniz sıkıysa 3,5 veya daha da sıkıysa 4 numarayla örebilirsiniz.
Ben şimdi 3.25 ile örmek istiyorum. Evet, bilgiler bunlar arkadaşlar. Bu zaten kağıt ipimiz. Şimdi şöyle önce ipimizi bir sabitleyelim. Evet, önce kağıt ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Ve tabanımın şu kısa olan kısımdan ortadan başlıyorum. Sık iğne yapacağız. Şimdi bu birinci, bunu saymıyoruz. Bunu buraya şimdi sabitlemiş oldum. Şimdi 1 ve 2. Biraz sıkış yapmaya çalışalım. Bu ilk sıramızı sıkış yapmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi hemen yanındaki deliğe yine atlıyoruz. Tekrar 2 tane peş peşe sık iğne yapıyoruz. Tekrar yanındaki deliğe geçiyoruz. 2 tane peş peşe sık iğne yapıyoruz. Tekrar. Şimdi köşeye geldik. Şimdi burada köşelerime 3 tane yapacağım arkadaşlar. Birinci, 2 ve 3. Hemen yanındakine de 3 tane rahat dönmesi için 1 2 ve 3. Evet. Köşelerime 2 tane köşeme 3'er tane sık iğne yaptım. Tekrar düz yere geldik ve yine hepsine çift sık iğne yapıyoruz. Yani 2 tane sık iğne yapıyoruz. Her bir deliğimizin içine. Şimdi birinci yanındaki deliğe yine 2 tane. Evet, bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar her bir deliğimize çift batacağız. Şu 2 köşeye geldiğimizde 3 tane batacağız arkadaşlar. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar ve düz olan kısımlara hep çift battık. Köşelere 3'er tane sık iğne yaptık arkadaşlar. Evet, şimdi ilk sık iğnemize batarak ilmek kaydırıyoruz. Şimdi bir zincir çektim. Yukarıya çıkmış olduk. Şimdi bundan sonra arkadan öreceğiz. Şöyle çeviriyorum. Hemen dibindekinin, yani hep önden sık iğne yapıyorduk şu şekilde. Böyle değil. Tığımı arkadan sık iğnemin arka kısmından giriyorum ve yukarıya çıkıyorum. Yine hemen yanındaki sık iğnenin arkadan giriyorum, yanındakinden çıkıyoruz. Sık iğne olarak yukarıya çıkıyoruz. Daha önce tabanlarda yaptığımız gibi yukarıya doğru çıkıyoruz. Belli odan yaparsak ipimiz cansız olur.
buradan yaparsak buradan yapmıyoruz. Şöyle arkadan dolandırıyoruz daha sağlam olsun diye ve yukarıya çıkıyorum. Evet. Görüntümüz böyle yukarıya doğru çıkmış olacak. Evet, sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Sadece bu sıramızda böyle. Hepsini tek yapıyoruz. Tek sık iğne. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Ve bundan sonra normal sık iğne öreceğiz. Her bir ilmeğin içine tek sık iğne yapacağız. Sadece şu köşelere geldiğimizde birer tane arttıralım. Şu iki tanesinde 3 tane yapmıştık. Şu köşede 2 tane ilmeğimiz var, deliğimiz. Şimdi buna bir tane yapmıştım. Bir tane daha içine battım. Sadece burada. Sonra düz örüyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. Üçüncünün içine yine çift batacağım. Burada bir esneme payı yapıyorum. Biraz rahatlasın diye. Sadece burada arttırma yapacağım. Daha sonrakileri yine hepsini tek batıyoruz. Yani şimdi buraya kadar geleceğiz. Burada yine köşemizde 2 tane delik var. Bunu ben bir tane buraya arttıracağım. Bir de buraya tekrar düz. Diğer köşeye de yine bir buradan bir buradan birer tane. Yani 2, 4, 6, 8 tane fazladan artırma yapmış olacağız. Evet arkadaşlar. En son köşelerde arttırma yapmıştık. Şu kısımlarda köşemizde. Ve ondan sonra 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. 2, 4, 6 sıra. Şimdi bununla 7. sıra olmuş oluyor. Buradan yukarısı 7. 8. sıramızda yeniden aynı köşelerde deminki gibi şu 2 tane köşeye var. Bunun hizalarında yine birer tane arttıracağım. Sayı önemli değil. Şunun hizasına gel. Bakın burası buraya geliyor. Buraya şimdi çift batıyorum. Bir tane arttırdım yani. Şimdi diğerkine kadar düz örüyorum. 3 tane düz ördüm. Yine bir tane arttırıyorum. Bu arada tığımı da değiştirmiştim. 3,5 olan tığımı aldım arkadaşlar. Çünkü elim çok sık olmaya başladı. Kendimi de kasmamak için tığımı büyüttüm. Evet, şimdi burada yine bir rahatlaştırdık. Ördükçe çünkü içeriye doğru almaya başladı. Şu tabanımızın düz durması gerekiyor. Şöyle esnediğinde anlarsınız arkadaşlar. Arttırmamız gerektiğini. Biraz yani çantamız rahat olsun, salaş dursun, gergin olmasın. Şimdi diğer ki aynı köşelere kadar yine her köşede 2 tane arttırma var. Diğer yine burada 2, 4, 6, 8 tane arttırma, toplam 8 arttırma yapmış olacağız. Evet, köşedeki arttırma yaptığımız yerden sonra 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm arkadaşlar. Şimdi şuradan ilk yaptığımız yerden itibaren toplam 10 sıra
örmüş olduk. Şimdi burada biraz desen yapmak istiyorum. Birkaç sıra. Şimdi desenimiz için başlangıç yerine gelmiştim. Bir tane ilmek kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. Tığımın üzerine aldım ve aynı yere ikili trabzan yapacağım. 1 2. 2 defa da kapatıyorum. Tekrar tığımın üstüne aldım. Yeniden 1 2 3 olmuş oldu. Başladığımız zincirle beraber 3 tane olmuş oldu ve 4. trabzanım. Evet, yapmış olduk. Şimdi 4 sık iğnemizi atlıyoruz. Pardon, 3 tane atlıyoruz. 4.'ye batacağız. 1 2 3 tane atlıyorum. 4.'ye yine ikili trabzan. Yine buranın içini 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 ve 4. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Tekrar 3 sık iğne atlıyoruz. 1 2 3 atladım. 4.'ye yine 4 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan. 1 yaptım. 2 3 ve 4. Evet, sıra sonuna kadar hep aynısını yapacağız arkadaşlar. Tekrar yapacağız. 4 trabzan, 3 sık iğne atlayıp 4.'ye yine 4 trabzan. Evet, böyle devam edelim arkadaşlar. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar ve ilk yaptığım sık iğneye batıp ilmek kaydırıyoruz. Buraya birleştirdik. Yine 3 zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. Tekrar tığımın üstüne aldım. Aynı zincir çektiğimin dibine toplam tekrar 4 tane trabzan yapıyorum. Şu an bu zincirle beraber 2 olmuş oldu. 2 3 ve 4. Tekrar tığımızın üstüne alıyoruz. Hemen şuradaki trabzanımızın ilk sırasına batıyoruz. Birincinin dibine battık. Yine 4 tane ikili trabzan. Evet, 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Tekrar hemen bakın zaten denk geliyor. 1 2 3 4.'ye batmış oluyoruz. Buradakinin de hizasında ilk birinci trabzanımızın içine batmış oluyoruz. Sıra sonuna kadar aynı devam edelim.
Her bir sık iğne içine 4 tane trabzan. Evet. Saydığımızda zaten dördüncü denk geliyor. 1, 2, 3, dördüncü sık iğnemizi trabzanımıza batıyoruz. Dört tane trabzan yapıyoruz. Bir ilmeğin içine. Evet. Örneğimiz çıktı arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuma yine geldim arkadaşlar. İlk yaptığımıza batarak ilmek kaydırıyoruz. Yine 3 zincir. Yine aynı yerin dibine batarak 4 tane trabzan yapıyoruz. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar modelimizi yapacağız. Yine 4 tane sık iğne atlıyoruz. Zaten şu dediğim gibi birinci olana, birinci trabzanımızın başına aynı gibi için 4 tane trabzan yapalım. Evet, yine sıra sonuma geldim arkadaşlar ve ilk başladığımıza batıyoruz. İlmek kaydırıyoruz. Şimdi daha sonra bir zincir çektim ve yine sık iğne yapıyoruz. Her bir ilmeğin içine tek batıyoruz sık iğne olarak. Sayımız yine aynı, değişmiyor. Böyle devam edelim. Her bir ilmeğin içine sık iğne yapalım. Evet arkadaşlar, ben çantamı şu an bitirdim. Şimdi en son size şu sık iğnede kalmıştık. Bunu 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. 4 sıra sık iğne. Tekrar trabzana geçtim desenime. 1, 2, 3 sırada bunu örüyoruz. Tekrar aynısını yaptım. Ve en son 10 sıra sık iğne örerek çantamı bitirdim arkadaşlar. Aşağısı bakın, burası da 10 sıra. 3 sıra trabzan desen. 4 sıra sık iğneyi tekrar 5 de yapabilirsiniz. Tekrar 3 sıra trabzanlı desen yaptım. 10 sıra sık iğne yaparak çantamı bitirdim. Ve şu an 100 gramdan bu kadar arttı arkadaşlar. 100 gramdan çıkarmış oldum çantamı. Boyumunda şöyle 24 santim var benimki. 24 santim oldu. Eğer daha uzun istiyorsanız şu ara kısmı böyle 6-7 sıra daha veya şunları 5 sıra yapabilirsiniz. Daha güzel olur. Desenleri 5 sıra, 5-5 şeklinde bu üçlü 2 sıra daha yapabilirsiniz. Daha uzun istiyorsanız arkadaşlar. Şimdi çantamı en son ilmek kaydırarak bitiriyorum. Batıp çıkıp içinden geçiriyoruz. CC yani. Batıp çekiyoruz. İçinden geçiriyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde çantamızı yapıp bitiriyoruz. Daha sonra
astarlamak isteyenler astarlayabilir. Terziye diktirebilirsiniz. Veya kendiniz de evde el dikişiyle veya makinesi olanlar dikebilirler. Evet, sıra sonuma geldim. Bunu burada en son koparıp şunun içinden geçireyim en iyisi. Biraz ipimi uzun keseceğim. Ve buradan içinden geçiyoruz. Evet, ben bunu daha sonra içine bu şekilde içine çekerek saklayacağım arkadaşlar. Evet, çantamızı bitirmiş olduk. Şimdi sapımızı da bu şekilde iki taraftan da dikeceğim. Ondan önce kendimce böyle elde şu eski bir asıl yeni haladı. Çok önceki bir şalım vardı. Bu renk bunu buldum evde. Hani elde neyi değerlendirebilirim dedim. Ve böyle bir şalım var. Elime bu geldi. Başka bir şey bulamadım. Çantamı da kullanmak istiyorum hemen. Çarşıya gidene kadar bunu değerlendireyim istedim şalımı. Evde şaldan çok bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bunu çantama göre keseceğim. Önce bir ölçü alacağım. Şu şekilde iki boy şeklinde döndürüp iki yanlardan dikeceğim. Evet, önce çantamın tamamını ölçüyorum. Buradan başlayıp tavandan buraya kadar 63, 2'şer santim versek dikiş payı 67 santim boyu olacak. Eni de şu şekil 33, dikiş paylarıyla 33, onu da 37 diyelim. Eni de 37. Şimdi buna göre kumaşımı ayarlayıp keseceğim. Evet, ben şalımın boyu 67, eni 37 santim çizerek kestim arkadaşlar. Ve bu şekilde ikiye katlıyorum. Ters yüzünü, düz yüzü içeride kalacak. Burası dikeceğimiz yer, üst kısmı. Eğer cep yapmak istiyorsanız önce dikmeden önce şuraya bir cep yapın. Şu an benim vaktim olmadığı için cebi yapmayacağım. Daha sonra da yapabilirim. Gerek yok şu an arkadaşlar. Evet, şimdi iki yanını dikeceğim arkadaşlar. Makine dikişi yaparak. Şimdi benim makinem yok. Bozuldu. Şuradan göz kararı 2 santime yakın bir santim de olur. Şöyle ilmek söyleyemedim de makine dikişi, el makine dikişi yapıyorum. Şöyle geriye doğru giderek
Geriye gidiyorsunuz. Aynı yerden çıkıp tekrar şu şekilde. Tekrar geriye aynı yerden çıkıyoruz. Tekrar geriye aynı gerideki çıktığımız yerden batıyorum iğnemi. Normalde daha küçük küçük yapılır. Ben sıkıldığım için birazcık iri iri yaptım. Çabuk bitsin diye. Zaten çantanın içinde çok da önemli değil dikiş. Evet, böyle devam edeceğim. Evet, astarımı bu şekilde iki yandan el dikişiyle diktim arkadaşlar. Makinesi olan böyle normal makineyle dikiversin. Şimdi bunu düz yüzü böyle kalacak şekilde, içeride kalacak şekilde çevirmiyoruz yani. Düz yüzünü içine doğru bu şekilde koydum. Ve şöyle içine tam oturtalım. Ve 2 santim olacak şekilde 1 santim de olur. Öyle ölçü aldığım için ben. Ve bunu şöyle bir sık iğne dışarıda kalacak şekilde bunları dikeceğiz. Yani bu benim kendi böyle kolay yaptığım bir astar olmuş oldu. Çok profesyonelce değil. Bu da bu taraftan yine 1 santim. Ay pardon. Bir sık iğne yukarıda kalacak. Bu şekilde her tarafını eşit bir şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra dikeceğiz. Evet, astarımı bu şekilde yerleştirdim arkadaşlar. Ve kağıt ipi de ikiye böldüm. Katını ayırdım. Onunla dikeceğim. Ve şöyle bir kattan alıyorum. Bir de kumaştan böyle sık bir şekilde dikiyorum. Her sık iğnenin tersteki düz kısmından şuradaki ikinci sıranın şuradaki birinci sık iğne bir alttaki sık iğnenin içinden geçerek dikiyoruz. Evet, böyle devam edelim. Evet arkadaşlar, çantamın astarını diktim. El dikişiyle çıt çıtını yapışık böyle mıknatıslı çıt çıtlarına yine onları diktim. Askılarımız da dikildi. Askılarımızı da yine kağıt ipiyle diktim. Çift kat olarak çift katlı yaptım. Diktim bunları da. Ve çantamızı bitirdik. Sonra bu şekilde astarımızda basit kolay bir astar çalıştım.
Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Güzel bir şık bir çantamız oldu yaz için. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada çantamız 100 gram kağıt ipi yetmekte. Bu tavana göre, tabi bu ölçüye göre, bu tavanımızın vermiştim başta. 100 gram yetti. Evet, videomuzun sonuna geldik. Malzemelerinizi Hobimon sitesinden alabilirsiniz. Güvenli alabilirsiniz arkadaşlar. Mutlu ve hoşça kalın.